Bundan 2-3 video önce hatırlarsınız. Evinize asla getirmemeniz gereken o tehlikeli bitkilerden bahsetmiştik. O masumane görünümlü ama içinde adeta ölüm taşıyan yeşil katilleri tek tek incelemiştik. Şimdi ise madalyonun diğer yüzünü çevirme vakti. Madem o riskli bitkileri evimizden çıkardık, şimdi yerlerini hangi bitkilerle dolduracağız? İşte bugün tam olarak bunu anlatacağım. Evinize pozitif enerji çeken, negatif titreşimleri uzaklaştıran ve yaşam alanınızı dönüştüren 10 özel bitkiyi. Bu bitkiler yüzyıllardır farklı kültürlerde, farklı uygarlıklarda aynı amaçla kullanıldı. Hazırsanız başlayalım. Birinci bitki, sedef otu. Orta Çağ Avrupa'sında bir köy hayal edin. Gece karanlık, yollar ıssız, evlerin kapıları ahşap ve incecik. İnsanlar negatif enerjiden, nazardan ve kötü ruhlardan korunmak için ne yapıyordu? Kapı eşiklerine sedef otu asıyorlardı. Bu uygulama 800 yılı aşkın süredir devam etti. Ve yalnızca Avrupa'da değil. Akdeniz Havzası'nın tamamında, Orta Doğu'da ve Anadolu'da sedef otu koruma bitkisi olarak kabul görüyordu. Sedef otunun Latince adı Ruta graveolens. Güçlü, keskin ve biraz acı bir koku yayıyor. Geleneksel inanışa göre sedef otu negatif enerjiyi ve nazar etkisini kırıyor. Evin girişine, pencerenin yanına veya çalışma masasının köşesine koymak o mekanı koruma altına alıyor. Eski ustaların şöyle dediği rivayet ediliyor. Sedef otu kokan bir evde kötü niyet barınamaz. Modern bilim bu konuda ne söylüyor? Sedef otunun güçlü antimikrobiyal ve böcek kovucu özellikleri var. Yani onu kapıya asmak tesadüfen hem enerjetik hem hijyenik bir korunma sağlıyordu. Kötü enerjinin yanı sıra gerçek anlamda zararlı mikroorganizmaları da uzaklaştırıyordu. İkinci bitki, para ağacı. 1980'lerin sonunda Tayvan'da bir kamyon şoförü vardı. Adı belgelere geçmedi ama hikayesi efsaneleşti. Bu adam tarlaların arasında küçük ama farklı bir bitki buldu. 5 ayrı gövdesi vardı. Adam bu 5 gövdeyi dikkatlice ördü ve bitkiyi pazara götürdü. Sattı. Bir tane daha yaptı. O da satıldı. Zamanla bütün tarlasını bu örgülü para ağaçlarıyla doldurdu. Ve zengin oldu. İşte o günden bu yana para ağacı maddi bolluğun sembolü haline geldi. Feng Shui geleneğinde para ağacı evin güneydoğu köşesine konulur. Bu köşe zenginlik ve bereket enerjisinin toplandığı bölge olarak kabul edilir. Örgülü 5 gövde ise 5 temel enerjiyi temsil ediyor. Metal, ahşap, su, ateş ve toprak. Bu 5 unsurun dengeli bir arada bulunması evin enerjisini harmonize ediyor. Ve para ağacının pratik bir manevi özelliği daha var. Yapraklarının sayısı önemli. 7 yapraklı bir dal şans getirir. 6 yapraklı bir dal servet çeker. 8 yapraklı bir dal ise doğu kültürlerinde en yüksek şans sayısı olarak kabul edilir. Bu yüzden para ağacı hediye etmek istediğinizde yaprak sayısına dikkat edin. Üçüncü bitki, biberiye. Antik Yunanistan'da mezarlıklara biberiye dikilirdi. Ölülerin ruhlarının hatırlanması için. Cenaze törenlerinde biberiye dalları taşınırdı. Çünkü Yunanlar biberiyenin hafızayı güçlendirdiğine inanıyordu. Hem yaşayanların ölüleri hatırlamasını hem de ölenlerin dünyaya bağlı kalmasını sağladığını düşünüyorlardı. Ama biberiyenin manevi gücü sadece hatırayla sınırlı değil. Orta Çağ'da biberiye negatif enerjileri temizlemek için yakılırdı. Evlerde, kiliselerde, şifa ritüellerinde. Tütsü olarak kullanılan biberiye dumanının zihnin bulutlarını dağıttığına inanılırdı. Karanlık düşünceler, endişe, mental yorgunluk. Biberiye bunların hepsine karşı bir manevi süpürge gibi kullanılıyordu. Modern bilim bu konuda çarpıcı bir şey söylüyor. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada biberiye aromasını koklayan katılımcıların bellek testlerinde anlamlı biçimde daha iyi performans gösterdiği ortaya çıktı. İçerdiği 1,8 sineol adlı bileşik beyne daha fazla oksijen gitmesini sağlıyor. Yani biberiyenin zihin açıcı etkisi gerçek. Manevi inanış ile bilim bu noktada buluşuyor. Listemizin geri kalanındaki bitkilere geçmeden önce, Çiftlik Kökleri kanalını bu videoyla yeni keşfettiyseniz ailemize hoş geldiniz. Bu yolculukta bize eşlik etmek için hemen abone olun ve bildirim zilini açın ki yeni videolarımızı kaçırmayın. Hazırsanız 4. sıradaki bitkimizle kaldığımız yerden devam edelim. 4. bitki, şans bambusu. Şans bambusu aslında gerçek bir bambu değil. Ama Çin kültüründe bambuya olan saygı bu bitkiye de aktarıldı. Çünkü bambu esnekliğin simgesi. Fırtınada eğilir
ama kırılmaz. Ve bu özellik Doğu felsefesinde yaşamın en temel bilgeliklerinden biri olarak kabul edilir. Şans bambusu saplarının sayısı çok önemli. 2 sap aşk ve evlilik için. 3 sap mutluluk, uzun ömür ve servet için. Bu en yaygın hediye edilen kombinasyon. 5 sap sağlık için. 6 sap refah için. 7 sap iyi sağlık için. 8 sap zenginlik için. 9 sap genel şans için. Onlarca sapsa huzurlu bir hayat için. Ve dikkat edin, 4 saplı şans bambusu asla verilmez. Çünkü Çince'de 4 rakamı ölümle aynı sesi çıkarıyor. Şans bambusu su içinde de toprakta da büyüyebiliyor. Su içinde büyüttüğünüzde enerji daha saf ve akışkan kabul edilir. Toprakta büyüttüğünüzde enerji daha köklü ve kalıcı. Her ikisinin de ayrı bir manevi değeri var. 5. bitki. Aloe vera. Eski Mısır'da aloe vera ölümsüzlük bitkisi olarak bilinirdi. Firavunların mezarlarına aloe vera konurdu. Öteki dünyaya geçerken bedeni koruması için. Kleopatra güzellik rutininde aloe vera jeli kullandığı rivayet ediliyor. Ve Mısırlılar aloe verayı sadece fiziksel şifa için değil, negatif enerjilere karşı bir kalkan olarak da kullanıyordu. Bugün manevi geleneklerde aloe vera evin enerji barometresi olarak kabul ediliyor. Şöyle düşünün, aloe vera iyi bakıldığında, doğru enerjiyle yeşerdiğinde güçlü ve dolgun yapraklar üretiyor. Ama ev enerjisi ağırlaştığında, negatif frekanslar arttığında aloe vera sararıyor ve soluklaşıyor. Bazı insanlar bu sararmayı evin bir uyarı sinyali olarak okuyor. Bu inanış tamamen manevi mi? Aslında kısmen bilimsel açıklaması da var. Aloe vera hava kalitesine son derece duyarlı. Formaldehit ve benzen gibi zararlı kimyasalları emiyor. Ama aşırı kirlenmiş bir ortamda bu kimyasallara maruz kalınca yaprakları gerçekten sararıyor. Yani aloe vera'nın sararması evin havasının kirli olduğuna dair gerçek bir işaret. Manevi enerji ile fiziksel enerji bu noktada birleşiyor. 6. bitki. Yasemin. Hindistan'da düğün gecelerinde yatak odaları yasemin çiçeğiyle süslenir. Çünkü yasemin aşkın, yakınlığın ve duygusal bağın çiçeği olarak kabul edilir. Arap şiirinde yasemin yüzyıllardır aşkın sembolü. Osmanlı bahçelerinde yasemin, sevgililerin buluştuğu yerlerde yetişirdi. Bu tesadüf değil, yaşanmış, sezilmiş ve nesiller boyu aktarılmış bir bilgi. Yasemin kokusu, titreşimsel olarak insan duygusal sistemini etkiliyor. Yapılan araştırmalarda yasemin aromasının beyinde serotonin ve endorfin salınımını artırdığı gösterildi. Bu maddeler tam olarak sevgi hissinin ve mutluluğun biyokimyasal karşılıkları. Yani yasemin kokusu gerçek anlamda aşk hissini güçlendiriyor. Manevi geleneklerde yasemin ilişkilerdeki uyumu artırıyor, iletişimi kolaylaştırıyor ve duygusal blokajları çözüyor olarak değerlendiriliyor. Eğer ilişkinizde bir mesafe hissediyorsanız, duygusal bağ zayıfladıysa, yasemin o alanı yumuşatıyor. 7. bitki. Yeşim bitkisi. Güney Afrika'nın yerel halkı bu bitkiye uzun süredir şans bitkisi diyor. İngilizce adı Jade Plant, Latince adı Crassula ovata. Yaprakları gerçekten yeşim taşını andırıyor. Yuvarlak, dolgun, pürüzsüz. Ve bu görünüm tesadüfen değil, sembolik olarak anlamlı. Yuvarlak formlar Feng Shui'de parayı ve fırsatları simgeliyor. Köşeli formlar enerjiyi kesiyor ama yuvarlak formlar enerjiyi akıtıyor. Yeşim bitkisi Çin ve Japonya'da iş yerlerinin girişine konur. Yeni fırsatlar çekmek, iş bağlantılarını güçlendirmek ve maddi akışı canlandırmak için. Eğer girişiminiz durgunlaştıysa, kariyerinizde bir tıkanma hissediyorsanız, yeşim bitkisi o enerjik kapıyı aralıyor. Bir de şöyle söyleniyor. Yeşim bitkisi sağlıklı büyüyorsa, o evin enerjisi de sağlıklı demektir. Yaprakları dolgunsa bolluk var, solar ve dökülürse bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Tıpkı aloe vera gibi bu bitki de evin aynası gibi çalışıyor. 8. bitki. Kutsal fesleğen. Hindistan'da her sabah milyonlarca aile kutsal fesleğen bitkisine su veriyor. Sadece sulayarak değil, dua ederek. Bu bitki tulsi olarak biliniyor. Kutsal fesleğen, bereketin, güzelliğin ve ilahi sevginin tanrıçası. Yani kutsal fesleğene su vermek bir bitkiyi sulamak değil, Tanrı ile iletişim kurmak anlamına geliyor. Kutsal fesleğenin evin önünde veya avlusunda bulunması ilahi korumanın simgesi.
Hiçbir kötülüğün kutsal fesleğen olan bir evden geçemeyeceğine inanılıyor. Sabah ve akşam çevresinde yürüyüş yapılıyor, ona şiirler okunuyor, tütsü yakılıyor. Bu ritüel binlerce yıldır kesintisiz devam ediyor. Modern araştırmalar, kutsal fesleğenin güçlü adaptojen özelliklerini ortaya koydu. Kortizol, yani stres hormonunu düşürüyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Zihinsel berraklığı artırıyor. Yani dua ederken, bitkiyle iletişim kurarken aslında vücudunuzu da iyileştiren bir ritüel içindesiniz. 9. bitki. Lavanta. Roma'da askeri kampların yakınına lavanta ekilirdi. Savaştan dönen askerlerin ruhunu yatıştırmak için. Çünkü Romalılar lavantanın savaş yorgunluğunu, travmayı ve kaygıyı dağıttığını biliyordu. Lavandula sözcüğü Latince lavare, yani yıkamak kelimesinden geliyor. Çünkü hem bedeni hem ruhu yıkadığına inanılıyordu. Manevi geleneklerde mor rengin titreşimi en yüksek renklerden biri olarak kabul ediliyor ve lavanta tam olarak o mor frekansı taşıyan bir bitki. Uyku öncesi lavanta aroması zihni sakinleştiriyor, düşünce gürültüsünü kesiyor ve meditasyona kapı açıyor. Eğer geceleri zihniniz susmuyor, düşünceler sizi terk etmiyorsa lavanta tam size göre. Bilimsel araştırmalar lavantanın GABA reseptörlerini etkilediğini gösterdi. GABA, beynin doğal sakinleştiricisi. Yani lavanta kokusu gerçek anlamda anksiyete azaltıcı bir etki yaratıyor. İngiltere'de yapılan klinik çalışmalarda lavanta aromasının kaygı bozukluğu belirtilerini %25 oranında azalttığı görüldü. 10. bitki. Salon sarmaşığı. Feng Shui'de yaşam enerjisi anlamına geliyor. Ve bu enerji tıpkı bir nehir gibi. Akması gerekiyor. Durduğunda bataklığa dönüyor. İşte salon sarmaşığı bu enerjinin ev içindeki akışını düzenleyen bir araç olarak kullanılıyor. Sarkan kolları, uzanan yaprakları ve sürekli büyüyen doğasıyla potos, yani Epipremnum aureum, enerjiyi bir köşeden diğerine taşıyor. Eski Polinesya kültürlerinde sarmaşık benzeri bitkiler değişimin ve dönüşümün sembolüydü. Bir yerde kök salmak ama aynı zamanda uzanmak, büyümek ve yeni alanlara girmek. Belki iki enerjiyi bir arada taşıyan bitki çok nadir. Salon sarmaşığı tam da bunu yapıyor. Salon sarmaşığı aynı zamanda NASA'nın temiz hava bitkisi listesinde. Formaldehit, ksilen ve benzen gibi zararlı kimyasalları absorbe ediyor. Havayı temizlediğinde enerji de berraklaşıyor. Bu 10 bitkiyi evinizdeki her köşeye yerleştirirken şunu unutmayın. Bitkilerin manevi gücü onlara gösterdiğiniz ilgi ile doğru orantılıdır. Onlara bakın, konuşun, niyetlerinizi paylaşın. Eski kültürler bitkilerin bizi duyduğuna inanıyordu. Modern bilim, bitkilerin titreşimlere duyarlı olduğunu gösteriyor. Belki her ikisi de doğrudur. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bu 10 bitkiden hangisi şu an evinizde var ve hangisini ilk eklemek istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Her yorumu okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.